Herkese merhabalar. Pelin'in İlmek Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel cüzdanın yapılışını paylaşacağım. Kart, kimlik vesaire için kullanabileceğiniz cüzdanı küçük objeleriniz için de kullanabilirsiniz. Daha geniş alanda çalışıp kıvanç çanta, portföy çanta gibi büyüterek farklı materyallerde elde edebilirsiniz. Ben bunu yaparken pamuk ip kullandım. Standart koton ip kullandım. Yani 3 milimlik tığla. Siz isterseniz polyester ip, penye ip ya da kağıt ipten de yapabilirsiniz. Onun dışında genişliği ortalama 11 santim. Uzunluğu tek parça olarak ördüm. 90-92 santim kadar da uzunluğu var. Hazırsanız hemen yapımına başlayabiliriz. Yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkesin eline emeğine sağlık. Kolay gelsin. 90 adet zincirimle ben başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, zincirimizi çektikten sonra ilk sıramız sıkı iğne şeklinde ilerleyecek. Sıkı iğneye başlarken hemen şöyle netleştireyim, bakın. Şuradaki ilmeğimden başlıyorum sık iğnemi yapmaya. Hemen dip noktadan yani. Şöyle iki kanadını birlikte alırsanız daha iyi olur. Tek kanat çalışırsanız altta küçük küçük delikler olacaktır. O yüzden iki kanat şeklinde devam ederseniz çok iyi olur. Sırasıyla tüm ilmeklerimin tepesine ipimin sonuna kadar, daha doğrusu zincirim bitene kadar bu sırayı sıkı iğne şeklinde ilerleteceğiz. Bakın gördüğünüz gibi hep iki kanat şeklinde alıyorum. Şöyle ipimi biraz açayım. Bütün zincirlerime sıkı iğnemi bu sırada sıramın sonuna kadar yapacağım. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi, dediğim gibi bütün sırayı bu şekilde sık iğne ile devam edelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, son ilmeğime geldim. Hemen şöyle bakıyorum. Son ilmeğime de sıkı iğnemi yaptım şu anda. Hatta bir ilmeğim daha var, pardon. Onu da yaptığımda bitirmiş oluyorum artık bu sırayı. Evet, bu sıramızı komple sık iğne yaparak gördüğünüz gibi bitirdik. Şimdi bir zincir çekip ters çeviriyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlemi hemen anlatıyorum size. Netleştirelim. Hemen iğnem nerede? Bakın. Şurada dip noktasında ilk ilmeğim var. Gördüğünüz üzere. Buraya değil. Hemen dibindeki ilk alana batıyorum. Bugün kameramda bir sıkıntı var galiba. Evet. İlk ilmeğime battım. Şu anda iki ilmeğim var. Burada yapacağım işlemin adı kaydırma işlemi. İlmeğimi çıkarttıktan sonra birini diğerinin içinden geçiriyorum. Hemen yandaki boşluğuma. İlmeğimi çıkardım. Birini diğerinin içinden geçiriyorum. Yan tarafa. Bütün bu ilmeklerin hepsini sıranın sonuna kadar bu şekilde kaydırma işlemi yaparak bu sırayı da bitiriyoruz. Dikkat edin, ilmek atlamayın. Çok da sıkı çekmeyin kaydırma işlemlerinizi. Gayet normal, orta modda diyebilirim. Sıkı olursa çünkü modeli koyarken sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden rahat bırakın elinizi. Tabii çok bol da bırakmayın. Kaydırma işlemini yaparken çünkü biraz elimiz sıkılaşabiliyor ilmeği çekerken. O yüzden ona dikkat edin. Dediğim gibi bu sıranın sonuna kadar kaydırma işlemini yapıp gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar geldim. Hemen burada da son ilmeğime kaydırma işlemini yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi normalde burada çevirmem lazım, yani şu şekilde. Zorluk olabileceği için 3 zincir çektikten sonra birkaç işlemi bu tarafta yapıp daha sonra çevireceğiz. Şimdi bakın, burada 3 zincirim var dediğim gibi. Motifimizi artık koymaya başlayacağız.
İlk işlemi şu hemen dipteki zincirden yapacağım. Bakın şu son çektiğim zincir hemen onun bir öncesinde. Bir tık bol bırakıyorum tığımı. Hemen oraya batıyorum. Tığımda şu anda 2 ilmeğim var. Şimdi şu en son buradaki ilmeğe işlem yaptım. Hemen onun bir altındakine yine bir adet ilmek çıkarıyorum. Şu anda 3 ilmeğim var. Aslında ben burada ne yapmış oldum? Bakın 3 zincir çektim. Zaten zincirimi bitirdiğimde bir tane ilmeğim otomatik olarak elimde kalıyor. Hemen bir altındaki ilmeği ikinciyi, bir altındaki ilmeğe üçüncüyü koyarak 3 tane zincirimi doldurmuş oldum. Şimdi artık örgümü bu şekilde ters çeviriyorum. Şimdi alt sırada şunu yapacağız. Bakın şu an ben en son şu zincire işlemi yaptım ya. Şöyle arkasından göstereyim tekrar. Şimdi bunu takip eden zincirlere yapacağız. Hemen şu yanındakine. Şöyle göstereyim ön taraftan da. Bakın önde şu saç örgüsünü elde edebilmek için 2 ilmeğim şurası yani boşta kalacak. Arkada kalan ilmeğimi alacağım. Şöyle göstereyim, daha net olur, daha anlaşılır olur daha doğrusu. Şimdi dediğim yere Allah batışımı yapıyorum. 4. ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi hemen yine yanındaki ilmeğime bakayım. Evet, yanındaki ilmeğime girişimi yapacağım. Pardon. Evet, şimdi hemen 4 ilmeğim var. 5.'ye giriş yapacağım. Bakın yine sırt kısmındaki ilmekten alıyorum ilmeğimi. 5.'yi çıkarıyorum. Hemen bir yandakine 6. ilmeğimi batacağım. Evet. İlmeğimi çıkarıyorum. Şimdi hepsini bir çekip bir zincirle kapatıyorum. Şimdi tekrar göstereceğim. Bakın bir tık dediğim gibi uzun aldım. Şimdi şurada bir oyuntu oluştu artık. Bakın şurada bir oyuntu oluştu. Buradan başlayacağız bu sırada. Hemen şöyle oraya batıyorum. Benim tığım galiba bir tık büyük geliyor bu ipe. Evet, şu an 2 tane ilmeğim var. Bakın. 2 tane ilmeğim var. Üçüncüyü artık hani bu ilk motifi yaparken sadece bu şekildeydi başlangıç. Şimdi ikinci motiften itibaren bu şekilde ilerleyeceğiz. Şu an 2 tane ilmeğim var. Üçüncü ilmeğimi nereden alıyorum? Üçüncü ilmeğim bakın şurada bir alan var. Son ayak diyelim biz buna. Üçüncü ilmeğimi son ayağıma batıp çekiyorum. 4. ilmeğimi hemen o son aldığım ayağın yanında bakın bir ilmek var boşta. 4. ilmeğimi oradan alıyorum. Hemen bir tık arkasını çeviriyorum. Sırt kısmında kalan ilmeğimden 5.'yi, sırt kısmında kalan yanındaki ilmeğimden 6.'yı alıyorum. Şimdi 6 ilmeğim var. Hepsini bir çekip bir zincir çekiyorum. Sırt kısmı dememdeki amaç bakın şu görüntüyü kazanabilmek için, şu saç örgüsü görüntüsünü kazanabilmek için. Eğer ben buradaki ilmekleri almış olsaydım şu görüntüyü kazanamazdım. Ne yapıyorum? Hemen arkasında. Bakın arkada da bir saç örgüsü var, görüyor musunuz? Onun hemen alt ilmeğini alıyorum. Saç örgüsünün bakın şunları alıyorum. Bu üsttekileri değil alttakileri almış oluyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim aynı şekilde. İlmeğimi bir tık uzattım. Ne yapıyorduk? İlk oyuntumuzun içerisine batıyoruz. İlk ilmeğimizi çıkarıyoruz. Son ayağımıza batıp ilmeğimizi çıkarıyoruz. Hemen yanındaki dibindeki ilmek 4. Bir tık arkaya çevirip hemen sırt kısmındaki ilk ilmeğimle 5.'yi, yanındaki sırt kısmındaki ilk ilmek, ikinci ilmekle pardon 6.'yı alıyorum. 6 tane ilmeğim var. Hepsini bir çekip bir zincir çekiyorum. Son bir tane daha yapalım. Bir tane ilmeğim tığımda. Tekrar göbek noktama battım. İkinci ilmeğimi çektim.
son ayağıma batarak 3. ilmeğimi aldım. Hemen dibinde zaten kendini belli ediyor bakın. Orada 4. ilmeğimi aldım. Biraz arkasına çeviriyorum. Hemen sırt kısmındaki ilk ilmeği alıyorum. Sonra yanındakini alıyorum. 6 ilmeğim var. Hepsini bir çekip bir zincir çekiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiğin kadar anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi bunu sıranın sonuna kadar tamamlayacağız. Evet, ben sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi hemen son ilmeğime batarak bir adet sık iğnemi yapıyorum. Daha doğrusu şöyle yapalım. Yanlış oldu. Son motifimi yaptıktan sonra başımı doluyorum. Son ilmeğime batıyorum. Şu an 3 ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Şimdi bir üst sıraya geçmek için 1-2 zincirimi çektim. Arkasına çevirdim. Şimdi bu aşamada, yani bu sırada şuradaki oyuntuları görüyor musunuz? Yıldızın birleştiği nokta. Bakın arkadaki şunlara tekabül ediyor. Ön cephede göstereyim hemen. Ön cephede de şunlara tekabül ediyor. Hemen şöyle bir tanesine batayım. Arkadan da görüntüsüne bakalım. Karışıklık olmasın. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi 2 zincirimi çektikten sonra başımı doluyorum. Hemen ilk göbeğime batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden alıyorum. Başımı doluyorum. Aynı göbeğe tekrar batıyorum. 3 ilmeğim var. Üçünü birden alıyorum. Her göbeğe 2 adet bu şekilde yapacağız. Tekrar başımı doladım. Göbeğe battım. Birinciyi yaptım. Başımı doladım. Aynı noktaya ikinciyi yaptım. Birkaç tane daha göstereyim. Başımı doladım. Göbeğe battım. İlkini yaptım. Başımı doladım. Tekrar ikinciyi yaptım. Başımı doladım. Göbeğe battım. İlk işlemimi yaptım. Başımı doladım. Göbeğe battım. Son işlemimi yaptım. Bütün göbeklere baş doladıktan sonra 2'şer adet batacağız. Hemen öndeki görüntüsüne bakalım. Bakın. Önde artık motifimi tamamlamış oluyorum bu şekilde. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Hemen son kez tekrar göstereyim. Başımı doladım. Göbeğe battım. 3 ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Başımı doladım. Göbeğe battım. Üçünü birden çekiyorum. Ve sonraki göbeğe geçiyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapalım. Şimdi sıramızın sonuna kadar geldik. Son ilmekte başımızı doluyoruz. Şöyle batıyoruz. 3 ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Bir zincir çekip bir üst noktaya geçiyorum. Şu anda aslına bakarsanız artık motifimin işlemini bitirmiş oldum. Ne yaptım? Zinciri saymıyorum. Hani 90 adet çektiğim zinciri saymıyorum. İlk sıramız bakın 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıramız sık iğne sıramız. İkinci sıramız kaydırma sıramız. Üçüncü sıramız motifimizin ilk yarısı. Dördüncü sıramızda şu en son yapmış olduğumuz arka taraf, yani o da motifimizin ikinci yarı kısmıyla tamamlamış oluyoruz. Yani dediğim gibi aslına bakarsanız motifimiz totalde 4 sıradan oluşuyor. Şu an motifim bitti. Bundan sonrasında ne yapacağım? Yine bakın bir zincir çektim. Hemen yandaki doğru mu? Evet. Yandaki ilmeğime batarak sık iğnemi sıramı devam ettireceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu sırayı da sık iğne şeklinde bitireceğiz. Bu sıra bittikten sonra bir sıra kaydırma sıramızı yapacağız. Kaydırma sıramız bittikten sonra motifimizin ilk yarı sırası, o da bittikten sonra motifimizin son yarı sırası. Basamak basamak bu şekilde ilerleyecek. Yani ilk önce sık iğne, kaydırma, ilk yarı, son yarıyla motifimizi tamamlamış olacağız. Çok fazla sizi sıkmak istemediğim için bundan sonrakileri göstermeyeceğim. Şimdi biz kartlık yapacağımız için ortalama 10-12 santim genişliğe erişene kadar, yani yüksekliğe daha doğrusu erişene kadar bu motiflerimizi yapmaya devam edeceğiz.
Yüksekliğimize eriştiğimizde son sırada, yani kapanış sıramızda tekrar görüşeceğiz. Şimdi ben de biraz ilerleteyim. Daha sonra kapanma işlemini siz yapmayın. Çünkü alttaki sırayla uyumlu olması gerekiyor son kapanma işleminin. Hemen size onu göstereceğim. Ondan sonra dikme işlemine geçeceğiz. Evet, ben son aşamaya kadar geldim. Hemen şurada bir ölçü vereyim. Yüksekliğimiz ortalama 10,5-11 santim kadar olacak. Şimdi şöyle bir detay vereyim. Başlarken ne yapmıştık? Sık iğne, kaydırma, motifimizin ilk yarısı, son yarısı, sık iğne, kaydırma, ilk yarı, son yarı, sık iğne, kaydırma. Bu şekilde motifimizi devam ettirmiştik. Şimdi şu kenarda normalde sık iğne ve kaydırma yaparak bitireceğiz. Ama şuradaki ilerleyişle buradaki bitiş aynı gözüksün diye burada sadece tek bir fark var. Bitiş noktasına özgü bu. Burada gördüğünüz gibi sık iğne ile başlayıp kaydırma ile bitmiştik. Burada şimdi yine düzen kaydırma ve sık iğne ile devam ederse şuradaki olduğu gibi burayla aynı gözükmeyecektir. Yani bir kenarımız farklı, bir kenarımız farklı gözükecek. Şununla aynı yapmak adına ilk önce kaydırmayı, sonra da bir sıra sık iğneyi yapacağız. Şimdi motifimin ilk ve son yarısını ben bitirdim. Burada kaydırmaya başlayacağım. Ne yapıyorum? Bir zincirimi çekiyorum. Hemen şurada şunu göstereyim. Bakın. Normalde kaydırma yaparken ne yapıyorduk? Şuralara batıyorduk. Gördüğünüz gibi şuradaki ilmeklerimize batıyorduk. Şimdi burada kaydırmayı yaparken yapmanız gereken buralara değil, şu altlardan alarak bakın. Hepsinin altlarından alarak ilerleyeceğiz. Kameramı netleştireyim. Evet. Buralara batarak ilerleyeceğiz. Yani şu deliklere değil, altlardan çift hanelere, çift ilmekleri alarak ilerleyeceğiz. Bir zincirimi çektim. Ne demek istiyorum? Hemen göstereyim. Bakın, buralara değil. Şu alttan aldım. Kaydırmamı yaptım. Altından giriyorum. 2 ilmeği de almış oluyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi bütün ilmeklerime sırasıyla hepsine kaydırmamı yapacağım. Sıramın sonunda bir zincir çekip tekrar üst kata çıkacağım. Sık iğne sıramı da yaptıktan sonra artık motifim tamamen bitmiş olacak. Bakın şu an kaydırma işlemini yapıyorum. Eğer buradan alırsam şuradaki kabarıklığı elde edemem. Bu yüzden bakın şöyle gördüğünüz gibi çift ilmekleri alıyorum. Alttan giriyorum. İlmek ortalarından girmiyorum. Dikkat edin, bir ilmek atlamayın. Şimdi sıramın sonuna kadar ben ilerleyeceğim. Sıramın sonunda tekrar görüşelim. Evet, ben son ilmeğimi yaptım. Bir zincirimi çektim. Arkayı çeviriyorum. Şimdi arkada nerelere batacağız? Hemen oraları göstereceğim. Şimdi eğer şu görmüş olduğunuz ilmeklere batarsanız önde yaptığınız bu kabarıklığı kaybedersiniz. Bunun olmaması adına bakın şöyle tuttuğunuzda öndeki ilmekleri değil arkadaki ilmeklere batacağız. Hemen nasıl yapıyorum? Bir zincirimi çektim. Bakın. Hemen ilk ilmeğimi alıyorum. Pardon. Bakın hemen ilk ilmeğimi aldım. Sık iğnemi yaptım. Bakın. İlkleri alıyorum. Bakın öndeki duruyor. Tekrar göstereyim. Bakın arkada şurada delikler var ya, zaten hemen onun üstündeki ilk ilmeği alıyorsunuz ama bir adetini alıyorsunuz. 2 tanesini alırsanız dediğim gibi öndeki kabarıklığı kaybedersiniz. Şöyle biraz zor oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Öndeki ilmek duruyor. Sıranın sonuna kadar bu şekilde arkadaki bir adet ilmeği alarak, biraz zorlanacaksınız benim gibi muhtemelen. Evet. Şöyle birkaç tane daha yapayım. Hemen önden nasıl durduğunu göstereceğim size. Umarım anlatabilmişimdir hangi ilmeği aldığımı. Hatta şöyle yine göstereyim iğnemle de. Bakın. Detaylı göstereyim. Bakın önde 2 adet saç örgüsü konumunda 2 adet şöyle ilmeğimiz var. Bunların ikisine de herhangi bir batış işlemi yapmıyorsunuz. Örgünüzü dik tuttuğunuzda bakın bu öndeki değil, hemen onun arkasındaki, yani şuralara batıyorsunuz. Sık iğneleri yaparken. Yine bu sırada bu şekilde yaparak sık iğnemizi devam ettireceğiz. Sıramızın sonuna kadar yapalım. Sıramızın sonunda son ilmeğimizi de yapıp bir zincirimizi çekip ipimizi biraz uzunca bırakıp
keseceğiz. Evet, sıramızın sonuna kadar gelelim. Hemen şöyle önden de göstereyim. Bakın, demek istediğim şuydu. Bakın, artık başlangıcımda, bitişimde aynı şekilde gözüküyor. Evet, ben son sıramı da bitirdim. Şöyle uzunca bir ip bırakıyorum kenarını dikmek için ve ipimi kesiyorum. Tığımı da hemen şöyle çekiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi parçamızı bitirdik. Şimdi motifimin gördüğünüz gibi ters yüzündeyim. Motifimi ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle hemen uca getiriyorum, bakın. Evet, hemen şuraya bir tane işaretleyicimi bir kenarına takıyorum. Şimdi açtım. Bu işaretleyiciyi baz alarak birer santim, bakın, işaretleyiciyle kusura bakmayın toparlayamadım kelimemi, arasında 1 santim kadar boşluk kalacak ve şu şekilde katlayacağız. Bakın, işaretleyicim burada. Motifimle ortalama 1 santim arasında boşluk var. Katladım, ortalama 1 santim arasında boşluk var. Yani şöyle katladığımız zaman şu şekilde gözükmesini istiyorum. Hemen şöyle kenarlarına işaretleyicimi takacağım ve dikmeye başlayacağım. Daha doğrusu örmeye başlayacağım diyeyim. Yine tam orta hizadan alalım. Doğru mu? Doğru. Evet, hemen buraya bir tane takıyorum. Hemen karşı tarafına takıyorum. Hemen bu tarafa bir tane daha takıyorum. Şununla artık ne de olsa işim bitti. Bunu da buradan çıkarıyorum. Ve karşısına, ucuna denk gelecek şekilde bunu da yine takıyorum. Evet, şu an tüm işaretleyicilerimi taktım. Evet, şimdi kenarların dikme işlemine başlayacağız. Daha doğrusu örme işlemine başlayacağız. Hemen şöyle ipimin bir ilmek sabitleme ilmeğimi attım. Şimdi herhangi bir kenarından başlayabilirsiniz. Şöyle karşılıklı ilmekler muhakkak birbirine gelsin. Hemen şöyle en uç noktasından bakın girişimi yapıyorum. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapacağız? Şöyle göstereyim size, daha net olur. Bakın. Şu görmüş olduğunuz ilmekler var ya, bakın çift ilmek var. Karşısında çift ilmek var. Bu şekilde karşılıklı gelen tüm çift ilmeklere batarak sık iğne işlemini kaydırma işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi hemen ilkinden başlayalım. Bakın, çift ilmek aldım. Karşısına tekabül eden ilmeğimin tepesindeki çift ilmeği aldım. 4 tane şu an ilmek var, bakın görünüşte. Hemen içerisinden geçiriyorum ve kaydırma işlemini yapıyorum. Hemen bir sonraki kaydırma yapıyorum. Hemen yandakine geçiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Sırasıyla tüm ilmeklerime kaydırma işlemini yapacağım. Videoyu kesmeyeceğim. Zaten küçük bir alan. Devamında da şu boş alanı da göstereyim. Sonra bitirmede tekrar buluşuruz. Bu şekilde devam edelim. Görünüşü de önden bu şekilde olacak. Gayet muntazam duruyor. Yanını da hatta göstereyim. Bakın, yan kısmı bu şekilde, ön kısmı bu şekilde. Gayet şık ve güzel, temiz bir görüntü elde edeceğiz yani. Önemli olan karşılıklı ilmekleri almanız. Kaydırma yaparsanız çünkü cüzdanınızda da yamulmalar olabilir. Emeğiniz boşa gitmesin. Şunu çıkarayım. Evet, son ilmeğimi de alıyorum. Şimdi burada tüm kenarların ilmek alma işlemini yaptım. Şu devamında da
Bakın burada hani bunun gibi ikinci bir kat yok. O yüzden şu devamında da yine buradaki ikişer adet ilmeklerin içerisinden geçerek kaydırma işlemini yapacağım. Hemen bakın tığımı geçirdim. İpimi aldım. Kaydırma. Hemen yandakine aynı şekilde kaydırma. Buradakilere de aynı şekilde hepsine sırasıyla kaydırma işlemini yaparak devam edeceğim. İp koparma gibi bir telaşa girmemiş olacağım. Evet. Bakalım. Evet, birkaç ilmeğim kalmış. Hemen şöyle. Burayı da aldık mı? Tutucumu da çıkarıyorum. Hemen bu köşe noktasından ilk kenarımı birleştirmeye başlıyorum. Yine diğer tarafta olduğu gibi işlemler aynı, değişen hiçbir şey yok. Yine karşılıklı olan tüm ilmeklerimi batamadım. Evet. Alarak kaydırma işlemine devam ediyorum. Bu kenarı gösterdiğim için diğer kenarı göstermeyeceğim. Diğer kenarda da burada ne yapıyorsak aynısını yapacaksınız. Sizde de çok fazla sıkmak istemiyorum. Hem de o video çok uzun olmasın açıkçası. Dediğim gibi burada ne yapıyorsak bir sonraki, yani diğer taraftaki kenarımızda da aynı işlemleri sırasıyla yapacağız. Çıt çıt dikmek isterseniz araya çıt çıt dikebilirsiniz. Ben çıt çıt kullanmayacağım. Kartlık olarak düşünüyorum. Üzerine küçük bir etiketleri, bir etiket işlemeyi düşünüyorum sadece. Onu da hatta diktikten sonra size göstereceğim. Fikir olur. Belki beğenirseniz siz de yapmak istersiniz. Onun dışında cüzdanımızın artık hiçbir işlemi kalmadı. Son ilmeğimi de yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi kesiyorum. Hemen şöyle köşe noktasından, bakın içeriden tığımı geçirdim. Şuradan ipimi çekip, evet, birkaç yerden de şöyle ipimi geçireceğim. İyice sağlamlaştıralım. Sonra da keseceğim. Hemen bitmiş kenarımızı göstereyim size. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın, bitmiş olan kenarımız bu şekilde gayet düzgün ve muntazam duruyor. Şimdi diğer kenara da aynı işlemi yapalım. Daha sonra buluşalım. Evet, cüzdanımız bitti. Ben küçük bir de deri etiket diktim. Böyle küçük objelerinizi, kart, kimlik, ehliyet vesaire koyabileceğiniz güzel çıtı pıtı bir cüzdan elde etmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Cüzdanımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.